seviyorum benim güzel öğrencilerim. Soruların zorluk derecesini birazcık arttıralım bakalım. Beni takip edin. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Köpeğin kaydığı yolun eğimini nasıl bulabiliriz? Başlatalım. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Kar yağdığında kaymayı seviyor musunuz çocuklar? Poşetlerle, kızaklarla ya da kayak takımlarıyla. Hepsi çok eğlenceli bana göre. Peki kayarken neden dik yerleri tercih ederiz? Ya da oyun parkında neden daha dik olan kaydırak daha hızlı kayar? Kaykay yaparken de kendimizi yüksekten aşağıya doğru bırakırız ki daha hızlı kayabilelim. Bunların sebebi ne olabilir sizce? İşte bu dersimizde bunların sebeplerini öğreneceğiz. Konumuz doğrunun eğimi. Ama derse başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Sosyal medyalarınızdan bizi etiketleyip paylaşırsanız da çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum canlarım. İyi ki varsınız. Şimdi bu derste sizi nereye götüreceğim? Sizi kaykay sürmeye götüreceğim. Beni takip edin. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Taksimetrede açıktı biliyor musun? Run Forest run. Belki ışıklarda yakalarız. İşte geldik kaykay yapmaya. Çok tatlı kaykaycı bir kızımız var. Yukarıda hız göstergemiz ve bir kaykay yolumuz var. Yalnız kaykay yoluna bakar mısınız çocuklar? Kaykay yolunun pek de bir eğimi yok. Düz gibi hafiften çok az bir meyili var. Bir bakalım kızımız bir başlasın, hızı ne kadar artacak? Evet. Maksimum 2'ye kadar çıktı. Gördünüz mü yukarıda hız göstergesinde? Maksimum 2'ye kadar çıkabildi. Şu yolun eğimini biraz arttıralım. Ne dersiniz? Şöyle biraz daha eğim vermek istiyorum bu yola. Buradaki kızı da değiştirelim. Şöyle tatlı bir çocuk gelsin şuraya. Bakalım bu ne kadar hızlanacak? Başlatalım. Maksimum 6'ya kadar çıktığını gördüm ben. Eğim arttıkça ne oldu? Hızı da arttı. Daha hızlandı. Biraz daha arttıralım şu eğimi. Ne dersiniz? Şöyle biraz daha dik olsun hatta. Çocuğu da değiştirelim. Tatlı bir köpeğimiz var. Başlatalım mı kaykaya? Hadi başlatalım. Wow, gördünüz mü? Hızı 10'a kadar çıktı. Biliyor musunuz çocuklar? Eğim arttıkça hız da artıyor. Peki eğimle sadece hız mı ilişkili? Hayır, bir sürü şey ilişkili. Peki biz bu eğimi nasıl bulabiliriz hocam? Dediğinizi duyar gibiyim. Diyorsunuz bunu biliyorum. Eğimi nasıl bulacağız? Yani bu yolun, şu bizim köpeğin kaydığı yolun eğimini nasıl bulabiliriz? Ya da biraz önceki yolların eğimini nasıl bulabiliriz? İşte bu da dersin içeriğinde. Hadi gelin dersimize güzelce bir başlayalım bakalım. Geldik eğimi bulmaya. Konumuz neydi? Konumuz doğrunun eğimi. O halde buradaki T doğrusunun eğimini bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Burada bir dik üçgen oluşturacağız çocuklar. Hemen oluşturalım. İşte bizim dik üçgenimiz. Şöyle dik olduğunda gösterelim. Peki eğimi nasıl bulacağız hocam? Eğimi şuradaki tatlı çocuğumuz bize söyleyecek. Nasıl bulacağız? Hemen söylesin bakalım. Yandaki bir ABC dik üçgeninde C'nin karşısındaki dik kenarın uzunluğunun C açısını bulalım. Bakın şurası. Buraya ayrıca ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu eğim açısıdır. Eğim açısı. Evet, C'nin karşısındaki dik kenarın uzunluğunun komşu dik kenarın uzunluğu. Komşu neresi? İşte hemen şu yanı burası. Komşu dik kenarın uzunluğuna oranına T doğrusunun eğimi diyeceğiz. Eğim hangi harfle gösteriliyormuş? M harfiyle, küçük m. Bulalım mı eğimimizi? Hadi bulalım. M eşittir. Karşı dik kenarımız hangisi çocuklar? AB doğru parçası. AB doğru parçasının uzunluğu bölü komşu dik kenar CB doğru parçasının uzunluğu. İşte eğimimizi bu şekilde bulabiliriz. Gelin şöyle bulalım. AB doğru parçasının uzunluğunu ben buradan hesaplayabilirim. Kaç? Bakın 5 birim burası. CB'yi de hesaplayabilirim.
Bakın kaç birim? 4 birim. O zaman hadi yazalım. AB 5 birim. CB de 4 birim. Oldu size bizim eğim 5 bölü 4 birim. Şöyle de yazalım. M eşittir 5 bölü 4. Şimdi de eğim açımıza bakalım çocuklar. Eğim açımızın pozitif ve negatif olduğu durumlar var. Neymiş bu durumlar? Hadi bakalım. Eğim açısı dar açı ise eğim pozitiftir. Eğim açısı geniş açı ise eğim negatiftir. Peki ne demek bunlar? Hemen grafiklerde bakalım. Şöyle bir grafik çizelim. Çocuklar buradaki eğim açımıza bakacağız. Peki eğim açımızı nasıl bulacağız? Şurası x ekseni, şurası y ekseni. Eğim açımız x ekseni ile yaptığı açı demek. Peki nasıl? Şöyle x ekseninden yola çıkıyoruz çocuklar. Çıktık, yürüdük, 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 yürüdük. Bizim doğruya çarptığımız anda artık duruyoruz. Buradan sonraki şu açıya bakıyoruz işte. Bu açımız geniş açı mı, dar açı mı? Bu açımız nasıl bir açı çocuklar? Tabii ki dar açı. Burası dar açı olduğu için o zaman eğimimiz ne olacak? Buradaki eğimimiz. Eğimimiz pozitif. Pozitif değerler alacak. Peki bir de negatif olanına bakalım hadi. Yine ne yapacağız? Tabii ki x'ten yani x ekseninden yola çıkacağız. Nereye doğru? Şöyle saat yönünün tersine doğru. Yürüdük, 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 yürüdük ve bizim doğruya çarptık. Çarptığımız andaki işte şu açımız bizim eğim açımız olacak. Eğim açımız burada nasıl? Tabii ki geniş açı. Bu geniş açıysa eğimimiz nedir? Eğimimiz negatiftir. Yani eksi değerler alacak. Eğimi bulduk. M eşittir işte bir şeyler. O bir şeyleri bulduktan sonra başına ne koyacağız? Eksi. Yani negatif olduğunu belirteceğiz. Burada da sol taraftakinde de M yani eğimi bulduk. Her neyse başına ne koyacağız? Artı. Yani pozitif olduğunu ifade edeceğiz. Birkaç tane daha örnek yapalım. Bir doğru daha çizelim. Hadi şu doğruyu değerlendirelim. Ne yaptık? X ekseninden çıktık yola. Saat yönünün tersine doğru ilerledik ve doğruya çarptık. Doğruya çarptığımda burası nasıl bir açı? Dar açı. O zaman eğimim pozitif. Bir tane daha doğru çizdik. Bakın x ekseninden yola çıkıyorum. Bu doğruların yerleri değişebilir çocuklar. Hiç önemli değil. O yüzden böyle farklı farklı doğrular gösterdim ki yerleri değiştirdiğinde karıştırmayın. Hepsinde x ekseninden yola çıktım. Ve doğruya vurduğum andaki açıya bakıyorum. Dar açı. O zaman eğimim pozitif değerler alacak. Burada bakalım. Bakın x ekseninden çıkıyorum yola ve bizim açıya doğruya vuruyorum. Doğruya vurduğumdaki açımız geniş açı. O zaman eğimim negatif değerler alacak. Bir tane daha çizelim. Bakın x ekseninden çıktım. Saat yönünün tersine gittim. Bizim doğruya vurdum ve eğimim ne oldu? Geniş açı eğimim negatif oldu. Eğimi öğrendik. Eğim açısını öğrendik. Şimdi soru çözme vakti. Soru çözerken size küçük pratik bilgiler de vereceğim çocuklar. Bu bilgiler sizi hızlandıracak. Biliyorsunuz hız bizim için çok önemli. O zaman sıradaki soru gelsin bakalım. Burada sevimli bir sorumuz var. Y eşittir x ve y eşittir eksi 3x doğrularının eğimlerini bulacağız. Peki nasıl bulacağız? İşte bunu bize bu emojimiz söyleyecek. Söylesin bakalım. Orijinden geçen bir doğrunun denklemi y eşittir mx'tir. Bunları zaten öğrenmiştik. Orijinden geçen doğruları y eşittir x ve y eşittir eksi 3x. Bu tarzdaki doğrularımız nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Bu denklemdeki çocuklar x'in katsayısı olan m sayısına doğrunun eğimi denir. O zaman eğimi çok basit bulabiliriz biz. Değil mi? Tabii ki. Y eşittir x doğrusunda x'in katsayısı kaç çocuklar? Hiçbir şey yoksa 1 vardır. O zaman x'in katsayısı 1. O zaman burada m kaçtır m? M 1'dir. Peki y eşittir eksi 3x doğrusuna geldik. Burada x'in katsayısı kaç? X'in katsayısı eksi 3. O zaman m yani eğim kaçtır? Eksi 3. Ama şunu sakın unutmayın.
Y yalnız kalacak. Yani 2y eşittir bir şeyler olmaz. Y eşittir bir şeyler olacak. Bunların eğimini bile uzun yoldan bulalım mı? İlk öğrendiğimiz yoldan. Yani grafiğini çizerek. Y eşittir x'in grafiğini çizelim. Y eşittir x'in grafiğini nasıl çiziyorduk? Hadi hem de grafik çizmeyi de hatırlamış olalım. X'e değerler vereceğiz. X'e 0 verdim, y 0. X'e 1 verdim, y 1. X'e eksi 1 verdim, y eksi 1. Orijinden geçecek. 1'e 1 noktasından geçecek. Bakın şurası. Orijin burası. Eksi 1'e eksi 1'den ve doğrusal olarak ilerleyecek. Bunları daha önce çizdiğimiz için çok üzerinde durmuyorum. Yine doğrum eğri bir oldu. Her neyse bu y eşittir x doğrusu çocuklar. Şimdi bunun eğimini bulacağız. Önce eğim açısını bulalım. Ne yapıyorduk? X ekseninden çıktık ve doğruya vurduk. İşte burası bizim eğim açımız. Burada bir tane üçgen oluşturalım. Mesela şöyle bir üçgen oluşturabiliriz. Bu üçgenin x'i kaç çocuklar? 3. X'e 3 verdiğimde y kaç olur? Y de 3 olur. Yani karşısı da 3. O zaman şuranın uzunluğu 3 mü? Evet. Peki şuranın uzunluğu 3 mü? Evet. Açımız burası. Eğimi nasıl buluyorduk? M eşittir karşı bölü komşu. Karşıda 3 var. Komşuda da 3 var. 3 bölü 3'ten ne geldi? 1. Yani eğimimiz 1 miymiş? Evet. Zaten bulmuştuk. Basit yoluyla da bulmuştuk. Ama burada da ilk öğrendiğimiz uzun yoluyla bulmuş olduk. Y eşittir eksi 3x'inkini de bulalım hadi. Önce y eşittir 3x'i bir çizelim bakalım. Y eşittir eksi 3x. Çocuklar x'e 0 verdim, y ne oldu? 0 oldu. X'e 1 verdim, y eksi 3 oldu. X'e eksi 1 vereyim. Y ne olur? Eksi ile eksinin çarpımından artı 3 olur. Bu sıralı ikilileri yazacağız. Yani 0'a 0. X'e 1 verdiğimde y eksi 3'tü. Yani 1'e eksi 3. 1'e eksi 3 nerede? Tam olarak şurada. Sonra x'e eksi 1 verdim. Y'si artı 3 oldu. Eksi 1'e artı 3 yani şu nokta. Bu üçünden de geçecek bir doğru çizeceğiz şimdi. Hadi bakalım inşallah çizebiliriz. Şöyle. Evet bir doğru çizdik. Doğrumuzu çizdik. Şimdi bu doğrunun eğimini bulmakta sıra. Ne yapıyorduk? X ekseninden çıktık ve doğruya vurana kadarki yolu ilerledik. İlerledik burası ne oldu? Geniş açı. Yani bizim eğim negatif değerler alacak. Sakın unutmayın. Sonra ne yapacağız? Burada bir üçgen oluşturacağız. Nasıl oluşturalım? Şurada zaten oluşmuş. Oluşmuşun üstünden gidelim. Şöyle farklı bir renkle şuradan çizeyim. Bakın şurası 3 birim. Şurası da 1 birim. Şöyle yapalım. Karşı bölü komşu. M eşittir 3 bölü 1. Ama neydi? Geniş açı. O zaman ne olacak? Negatif yani eksi. O zaman M eşittir eksi 3. Bu da uzun yoldu. Hangisini tercih edeceksiniz? Tabii ki kısa yolu. Yani şurada 1 saniyede bulduk hemen. X'in katsayısı bizim eğimimizi veriyormuş. Eksi 3. X'in katsayısı verdi bizim eğimi 1. Bunları bulmak varken şöyle uzun uzun uğraşmaya gerek yok tabii ki. Ama ben bunları da görmenizi istedim. Hadi gelin başka sorulara bakalım. Minik bir bilgimiz var. Ne diyor bize? Orijinden ve A eşittir x'e y noktasından geçen doğrunun eğimi y bölü x'tir. Yani bakın burada bir sıralı ikili bir nokta vermiş x'e y diye. Bunun eğimi diyor nedir? Y bölü x'tir. Ne demek istiyoruz? Hemen bakalım. Şöyle bir grafiğimiz olsun çocuklar. Desin ki bize hem orijinden, bakın orijinden geçiyor bu. Hem de işte hangi noktadan geçsin? Şöyle çizelim. 3'e 6 noktasından geçen doğrunun eğimi nedir? Hem orijinden, şöyle yazalım. Orijinden ve 3'e 6, hatta A diyelim buna da hadi. 3'e 6 noktasından geçen doğrunun eğimi. Pratik yolla nasıl bulacağız? Bakın bize noktayı vermiş. Ne noktamız? 3'e 6. O zaman M eşittir y bölü x. Y'miz kaç? 6. X'imiz kaç? 3. O zaman y bölü x'ten eğimimiz kaç? 2. Basit yolla bulduk. Şimdi şu bizim uzun yolla da bulalım. Eğim açısını bulalım. X'ten çıktık. Eğim açımız burası. Karşı bölü
komşuydu. Karşımız kaç birim çocuklar? 6 birim. Komşumuz kaç birim? 3 birim. O zaman m eşittir 6 bölü 3'ten 2. Aynı şeyler aslında. Yazdığımız bu 6 y'yi ifade ediyor. Yazdığımız 3 de x'i ifade ediyor. Aynı şeyin hem uzunu hem kısası. Hangisini tercih ediyoruz her zamanki gibi? Tabii ki kısa yolu. Yani size dese ki orijinden ve işte bilmem kaç noktasından geçen doğrunun eğimi, o zaman ne yapacağız? Y'sini x'ine böleceğiz. Bir tane daha yapalım mı? Hem orijinden hem de işte B, 4'e 12 noktasından geçen doğrunun eğimi. Yapıyoruz. M eşittir, çok basit. 12 bölü 4. 12 bölü 4'ten M kaç gelecek? 3 gelecek. Hiç durmadan arı gibi çalışıyoruz vallahi çocuklar. Şimdi çok tatlı, sevimli bir arımız ve tabii ki sevimli bir sorumuz var. İşte burada sevimli arımız. Şuna da yazalım tabii ki sevimli arı diye. Bu kanalda her şey sevimli biliyorsunuz. Konumuzda eğim. Bu arada burayı çıkarken biraz eğim var, görüyorsunuz. Hafif yorulmuş. Bakalım buranın eğimini hesaplayabilir miyiz? Ya da başka nelerin eğimini hesaplayabiliriz? Bir okuyalım. Bakın şöyle bir doğru denklemi verilmiş bize. Y eşittir ax artı b biçiminde. Bu doğru denkleminin eğimi diyor x'in katsayısı olan a sayısına eşittir. X'in katsayısı ne burada? A değil mi? Bakın. O zaman eğim, yani m harfiyle gösterdik, küçük m eşittir a mıdır? Tabii ki a'dır. Biz bunu zaten biliyoruz hocam. Biraz önce öğrettiniz ya. Değil mi? Biliyoruz çocuklar. Y eşittir ax biçiminde orijinden geçenlerin de eğimi neydi? X'in katsayısıydı. Ama y'yi yalnız bıraktığımızda, bakın y'nin yanında hiçbir şey yok. M eşittir ne oluyor? A oluyor. Vereyim mi bir tane örnek biraz öncekinden? Y eşittir 4x. Bunun eğimi nedir çocuklar? 4'tür. Yani m eşittir 4'tür. Peki şu, şimdiki örneğimiz y eşittir ax artı b. Bakın burada var. Y eşittir 2x artı 4. Doğrusunun eğimini istemiş. Eğimini biliyoruz artık. Y yapayalnız. X'in katsayısı burada. O zaman m, yani eğim eşittir 2'dir diyeceğiz. Eğimini bulunuz demiş. İşte eğimi bu. İşte eğimi 2. Ama bunu çizelim. Çizmeden olmaz. Çizince, bu grafikleri çizdikçe zihnimizde daha güzel canlanacak. O yüzden sürekli çiziyorum. Y eşittir 2x artı 4 doğrusunu nasıl çiziyorduk? X'e 0 vereceğiz. Y'ye 0 vereceğiz. X'e bulacağız. Hadi bakalım. X'e 0 verdim çocuklar. X'e 0 verdiğimde şurası gitti. Y ne oldu? 4 oldu. Peki Y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdiğimde 2x artı 4 eşittir 0'a. Bunu çözümleyelim hadi. 4'ü karşı tarafa atacağım. Eksi 4 olacak. Eksi 4 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir eksi 2. İki tane sıralı ikili bulduk. Nedir bunlar? Bunlardan birisi 0'a 4. Diğeri nedir? Bakın eksi 2 bulmuştuk. Eksi 2'ye 0. Bu iki sıralı ikiliden geçen grafiğimi çizeceğim. 0'a 4 noktası şurası. Eksi 2'ye 0 noktası burası. İkisinden geçen grafiğimiz işte budur. Peki biz bu grafiğin eğimini nasıl buluyorduk? Öncelikle eğim açısını şöyle geldik, x'ten çarptık. Yani o zaman nedir? Dar açı pozitif. Demek ki bizim eğim pozitif olacak. Bundan kesinlikle eminiz. Peki değeri nedir? Karşı bölü komşu. Karşım kaç birim çocuklar? 4 birim. Komşum kaç birim? 2 birim. O zaman şunu mu diyeceğim? 4 bölü 2. 4 bölü 2, 4'ü 2'ye böldüğünüzde ne gelir? 2 gelir. Yani o zaman şu mu? M eşittir 2 miymiş? Evet. Bulmuştuk zaten çok basit bir yöntemle. İkisiyle de bulmuş olduk. Yeni örneklerimizle devam ediyoruz çocuklar. 3 tane sevimli sorumuz var. Hemen eğimlerini bulalım bakalım. Çok basit. Y'nin hepsi yalnız, bakın. Y. Yani başlarında herhangi bir şey yok. Mesela 2Y olsaydı eğimi 2 bölü 5 alamazdık. Ama öyle bir şey yok. Hepsi yalnız.
O zaman eğimlerimiz nedir? X'in katsayısıdır. O zaman bunun eğimi m eşittir 3'tür. M'in ne demek olduğunu biliyoruz. Eğim 3'müş. Aşağıdakine bakalım. Eğimimiz kaç burada? 5. M eşittir 5. Buraya bakıyoruz. Eğimimiz kaç? Eğimimiz 2 bölü 5. Yani M eşittir 2 bölü 5. Hadi diğer sorulara bakalım. Şu sağda şöyle kitabi, karmaşık bilgilerimiz var ama bu bize gerekli değil çocuklar. Şöyle hatta üstünü bile çizebiliriz. Şöyle çizelim. Neden? Çünkü bizim modumuz belli. Modumuz ne? Y'yi yalnız bırak. X'in katsayısı eğimindir. Burada y'yi yalnız bırakalım. Şu eksi y'yi karşıya atarsam yalnız kalır değil mi? 2x artı 4 eşittir. Eksi y karşıya nasıl geçecek? Artı y. Y yalnız kaldı mı? Evet. Başında katsayı olarak hiçbir şey yok. O zaman x'in katsayısı bizim eğim oluyor muydu? Oluyordu. Şuradaki 2 bizim eğimimizdir. M eşittir 2. Aşağıdakine bakalım hadi. Yine y'yi yalnız bırakmalıyız. Şu eksi 3y'yi karşıya atıyorum ben. X artı 9 eşittir. Eksi 3y nasıl geçer? Artı 3y diye. Ama y yalnız değil burada. Gördünüz mü? Y'nin başında bir 3 var. Bundan kurtarmam lazım y'yi. Yalnız başına kalması lazım. O zaman burayı 3'e bölüyorsam bu taraftakileri de 3'e böldüm. Her tarafı 3'e bölerim. Şu 3'ler sadeleşir. Buradan ne gelir? Y eşittir x bölü 3 artı 9'u da 3'e bölelim hatta. 9'u da 3'e bölersek 3 buluruz. Artık y yalnız. X'in katsayısını biliyoruz. Bakın şurada gizli bir 1 vardır değil mi? 1 bölü 3'tür. O zaman m eşittir 1 bölü 3. Her zaman modumuz neymiş? Y'yi yalnız bırak. X'in katsayısı senin eğimindir. Şimdi bakın bakalım size önemli bir bilgi vereceğim çocuklar. Bakın ne anlatacağım. Bakıyorsun lan sabahtan bir bakın herkes bakıyor. İki önemli bilgimiz var. X eksenine paralel olan doğruların eğimi sıfıra eşittir. X eksenine paralel olan doğrular nasıldı? Hemen bir tane çizelim. Bakın bu X eksenine paraleldir. X ekseni neresi? İşte burası. Bakın bu doğrumuz da X eksenine paralel. Bu doğrumuzu da yazalım hatta. Bu doğrumuz nedir? Y eşittir. Nereden geçiyor? 3'ten. Y eşittir 3 doğrusu. Demek ki Y eşittir. A gibi. A her şey olabilir. Bu tarz doğruların eğimi neymiş çocuklar? Eğimi sıfırmış. Diğer notumuza bakalım. Diğer notumuz Y eksenine paralel olan doğruların eğimi tanımsızdır. Tanımlayamıyoruz. Bir çizelim bakalım. Bakın bu da y eksenine paralel olan bir doğru. Y ekseni neresi? Burası. Şu doğrumuzu da yazalım. Bu doğrumuz nedir? X eşittir. Nereden geçmiş? 7'den. X eşittir 7 doğrusu. Demek ki X eşittir B gibi. B her şey olabilir. Bu tarzdaki doğruların eğimi tanımsızmış. Birkaç doğru daha çizelim mi birlikte? Haydi gelin çizelim. Mesela y eşittir eksi 4 doğrusunu çizelim. Bakın eksi 4 şurada. Şöyle çizdik. Y eşittir eksi 4. Bu y eşittir eksi 4 doğrusunun eğimi neymiş çocuklar? M eşittir 0'mış. Peki. Bir tane de x'ten çizelim şöyle. X eşittir eksi 7 doğrusu. Peki bu x eşittir eksi 7 doğrusunun eğimi neymiş? M tanımsızdır. Eğime dair tüm bilgileri öğrendik çocuklar. Şimdi karışık soru çözümü yapacağız. Öğrendiklerimizi uygulayacağız. Uygulamaya ben şu bizim kaykaycılar vardı hatırlıyor musunuz? Onların yoldan başlamak istiyorum. Bakalım onların yolun eğimini bulabilecek miyiz? İşte geldik Kaykay Parkı'na. Kaykay Parkı'nda tatlı bir kızımız, farklı bir yolumuz var. Bakın şu dik olan yolun, şuranın eğimini bulmak istiyorum. Bu dik olan yolun eğimini bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. Peki nasıl bulacağız? Hemen şurada bir üçgen oluşturacağız çocuklar. Bakın şunu aşağı doğru indirelim. Bir dik üçgen oluşturalım. Şöyle. Bakın burada bir dik üçgen oluştu şu anda. Burası da eğimimizin açısı. Ne yapıyorduk? Karşı bölü
komşu diyorduk. Karşının uzunluğunu bulalım. Bakın şurası 6 birimmiş. O zaman şurası 7 olacak. Ya da sayabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki burası kaç birimmiş? 7 birimmiş. Şu aşağısına bakalım. Aşağısı da 1, 2, 3, 4 birim. O zaman biz eğimimizi yazabilir miyiz? Tabii ki de yazarız. M eşittir karşı bölü yani 7 bölü 4. İşte bu yolun eğimini bulduk. Size bu tarz sorular verildiğinde ne yapacaksınız? Hemen bir üçgen oluşturacaksınız. Bu bazen kaykay yolu olacak, bazen bir merdiven dayanmış olacak, onun eğimini soracaklar, bazen bir yolun eğimini soracaklar. Her şeyin eğiminde ne yapıyoruz? Hemen bir üçgen oluşturuyoruz ve karşı bölü komşu diyoruz. Bu sorularda üçgenlerimiz bize hazır olarak verilmiş. İşimiz çok kolay. Tek işimiz soruları çözmek. Turuncu soruyla başlayalım. Aşağıda verilen rampanın eğimi 3 bölü 4 olduğuna göre BC kaç santimetredir? Şimdi buranın eğimini nasıl bulacağız? Şurası açımız değil mi çocuklar? Açımızdan ne yapıyorduk? Eğimi bulmak için karşı bölü komşu. Komşuyu biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Komşuya x diyelim mi? Tabii ki diyebiliriz. O zaman şunu diyebilir miyiz eğim için? Eğim eşittir karşı bölü yani 6 bölü komşu yani x. 6 bölü x neye eşitmiş? Eğimi bize vermiş. 3 bölü 4'e eşit. Eşittir 3 bölü 4 diyeceğiz. Buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz artık. Hadi yapalım. 6 ile 4'ü çarptım 24. 3 ile x'i çarptım 3x. Sadeleştirelim ve x'i bulalım. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Gitti gitti. 24'ü 3'e bölerseniz ne gelir? 8 gelir. Demek ki x'imiz kaçmış? 8'miş. X dediğimiz yer neresiydi? BC'ydi. O zaman BC 8'dir. Şöyle yazalım şuraya da. Şimdi yeşil soruya bakalım. Burayı bir yokuş olarak vermiş bize. Aşağıda verilen yokuşun eğimi %25 olduğuna göre AC kaç santimetredir demiş. Şimdi şurası bizim eğim açımız değil mi? Eğim açımızdan eğimi bulalım. Karşı bölü komşu. Karşısı AC. AC'yi bilmiyorum. Bir şey söyleyelim buraya. Buraya da x diyelim yine. Eğim yani m eşittir. Karşı bölü komşu. X bölü 4. Kaç eşitmiş çocuklar? %25. %25'i nasıl yazarız? 25 bölü 100 olarak değil mi? Tabii ki. O zaman eşittir 25 bölü 100 diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Şu 25 bölü 100'ü bir sadeleştirelim ama böyle çok zor. Her iki tarafı da 25 ile sadeleştirirsek burada 1 kalır. Burada da 4. Yani 100'ün içerisinde 25 kaç defa var? 4 defa. O zaman bu şuna mı eşit oldu? 1 bölü 4'e. Şöyle güzelce yazayım. X bölü 4 eşittir 1 bölü 4 mü oldu? Evet. İsterseniz içler dışlar çarpımı yapın. İsterseniz de şöyle düşünün. Bakın. Payda 4. Burada da 4. O zaman burası 1 ise x de ne olmalı? 1 olmalı. Demek ki x eşittir 1'miş. X dediğimiz yer neresiydi? AC kenarıydı. O zaman AC eşittir 1 santimetredir. Soruların zorluk derecesini birazcık arttıralım bakalım. Son iki sorumuz gelsin. İlk sorumuza bakalım. 2x eksi ny artı 4 eşittir 0 doğrusunun eğimi 1'miş. Evet. Olduğuna göre n kaçtır? Hemen bu doğrunun eğimini bulalım çocuklar. 2x eksi ny artı 4 eşittir 0. Ne yapıyorduk eğimi bulmak için? Y yapayalnız kalmalıydı. O zaman şu eksi ny'yi ben karşıya doğru bir atayım bakalım. 2x artı 4 eşittir. Eksi ny karşıya geçerse ne olur? Artı ny olur. Y yalnız kalmadı. Başında hala n var. O zaman ne yapacağız? Her iki tarafı da bu n'ye böleceğiz. Böldük. Buradaki tüm sayıları n ile bölmemiz lazım. Şimdi buradaki n'ler sadeleşir. O zaman şu mu olur? Y eşittir 2x bölü n artı 4 bölü n. Evet, bu şekilde olur.
Çocuklar artık y yalnız. Y yalnızsa bizim eğim nasıl bulunuyordu? Çok basit. Şimdi diyorsunuz hocam biz bunu biliyoruz zaten. X'in katsayısı eğimdir. Yani 2 bölü n mi? Evet. Bizim eğim şöyle yazalım. Eğim 2 bölü n miymiş? Evet. Bize eğimi vermiş çocuklar. Eğim 1'e eşit olmalı. Eşittir 1 mi diyeceğiz? Tabii ki. İçler dışlar çarpımı yapalım. 1'in altında gizli 1 vardır. Şöyle bir içler dışlar çarpımı yaparsak 2 eşittir n'dir. Demek ki bizim n neymiş? 2'ymiş. Neymiş? Bize böyle doğrunun eğimi sorulan sorularda y'yi yapayalnız bırakıyoruz. X'in katsayısı bizim eğimimizdir. Diğer sorumuza bakalım. A artı 3x artı 2y eksi 10 eşittir 0 doğrusunun eğimi 5 bölü 2'ymiş. Buna göre A kaçtır demiş. Aynı yöntemi uygulayacağız. A artı 3x artı 2y eksi 10 eşittir 0. Ne yapacağım? Y'yi yalnız bırakmalıyım. Y'yi karşıya atalım hadi. Şu 2y'yi karşıya doğru atalım. A artı 3x eksi 10 eşittir. Eksi 2y karşıya geçerken eksi olacak. Y yalnız değil. Her iki tarafı neye bölüyorum? Eksiye bölüyorum. Bunu da eksiye böleceğiz. Şuradaki eksi 2'ler sadeleşti. Y eşittir. A artı 3 bölü eksi 2 x eksi eksi ne olur? Artı olur. O zaman artı yazalım. Artı 10 bölü 2. 10 bölü 2 nedir? 5'tir. Sadeleşip yazalım. Evet, y yalnız kaldı. Eğim nedir o zaman? Tabii ki x'in katsayısıdır. O zaman a artı 3 bölü eksi 2 eşittir. 5 bölü 2 diyebilir miyiz? 5 bölü 2 nereden geldi? Bakın bize vermişti. Doğrunun eğiminin 5 bölü 2 olduğunu. Burada ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı hemen yapalım. 2 ile a artı 3'ü çarpıyorum. 2 ile a'yı çarptım. 2a. 2 ile 3'ü çarptım. 6. İkisini de çarpıyoruz. Sakın a'yı çarpıp bırakmayın. Eşittir. Eksi 2 ile 5'i çarptım. Eksi 10. A'yı yalnız bırakıp bulalım bakalım. Şuradaki 6'yı karşı tarafa attım. 2a eşittir. Eksi 10 eksi 6. 2a eşittir eksi 16. Her iki tarafı 2'ye bölersek şu ikiler sadeleşir. A eşittir eksi 8 bulunur. Bir dersin daha sonuna geldik canlarım. Bazen yorulduk, bazen eğlendik, bazen düşündük derken konuyu öğrendik çok şükür. İnşallah sizin için verimli ve eğlenceli bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde bu konuyla ilgili çok güzel yeni nesil sorular çözeceğiz. Sonraki dersleri kaçırmamak için ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Tüm videoları beğeniyoruz ve sürekli yorum atıyoruz. Şaka bir yana bunları yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama yaparsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum benim güzel öğrencilerim. İnşallah yürüdüğünüz yollar hep çiçek bahçesi olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.